Merhaba Kült TV'nin araştıran insanları. Hz. Meryem'in mucizevi şekilde babası olarak dünyaya getirdiği Hz. İsa Aleyhisselam'ın ardından Hz. Meryem evlenmiş miydi? Hz. İsa'nın bir kardeşi var mıydı? Bu konuda henüz yeni gün yüzüne çıkmış bazı belgeleri paylaşacağımız bir videoyla beraberiz. Hz. İsa'nın kardeşi var mıydı? Bu konu Hristiyan dünyasında geçmişten günümüze kadar tartışılmıştır. Yeni Ahit'te bulunan bir takım pasajlar bu spekülasyonu neredeyse 2000 yıldır körüklüyor. Markos İncil'inde Hz. İsa'nın erkek ve kız kardeşlerinden bahsedilmesine karşın Matta İncil'inde erkek kardeşleri James, Joseph, Simon ve Yahudilerden bahseder. Bu örnekler maddesel değil mecazi midir? Yani bunlar sadece ruhani kardeşler midir? Eski bir metnin inanılmaz yeni bir bulgusu James'i bu tartışmalı gizemin ışığı altında bıraktı. Katolikler için Hz. Meryem'in daimi bekaret süresi Hz. İsa'dan sonra başka çocuk doğurmadığı anlamına gelir. Dolayısıyla Katoliklere göre Hz. İsa'nın biyolojik kardeşleri olması söz konusu değildir. Zaten bu durum Katoliklerin Hz. İsa'ya atfettikleri tanrılık olgusuna da ters düşmektedir. Bununla birlikte 4. yüzyılda Aziz Yerome tarafından desteklenen görüşte bazı Katolik alimlerin Hz. İsa'nın kuzenlerini gördüklerinden bahsedilir. Yine aynı zamanlarda yaşayan başka bir aziz olan Salamis Piskoposu Epipanius, Joseph'ın daha önceki evliliğinden çocukları olduğunu ve bu durumda da Hz. İsa'yı Joseph'ın çocuklarının üvey kardeşi yaptığını savundu. Diğer taraftansa teslis inancını şiddetle reddeden ve Hz. İsa'nın sadece bir peygamber olduğunu savunan Protestan kilisesi ise Hz. Meryem'in en büyüğü Hz. İsa olmakla birlikte başka çocukları olduğu fikrini savunmaktadır. Asper İlahiyat Fakültesindeki Yeni Ahit yorum profesörü Ben Witherington, James ile Hz. İsa'nın öz kardeşi olduğunu söylüyor. Witherington açıklamasında Yeni Ahit, Hz. Meryem'in daimi bir bakire olduğuna dair hiçbir şey söylemiyor. Burada kastedilen kesinlikle Hz. Meryem'in bakire iken Hz. İsa'ya gebe kaldığı ve sonrasında daha çok çocuğu olduğu, bu kız ve erkek kardeşlerin gerçekte Hz. İsa'nın öz kardeşleri olduğudur demiştir. 2017 yılının sonlarında bilim adamları Hz. İsa'nın kardeşi James'e gizli olarak öğrettiği şeyin hikayesini anlatan günümüz Hristiyanlık öğretilerine aykırı bir Hristiyan el yazmasının orijinal bir Yunan kopyasını keşfettiklerini açıkladılar. James, günümüz Hristiyan dünyasında James the Just Kilisesi'nin ilk lideri olarak bilinir. Austin, Texas Üniversitesi'nden İncil araştırmacıları Geoffrey Smith ve Brent Landau tarafından First Apocalypse of James, James'in ilk vahyinden birkaç parça tespit edildi. Bu 5. veya 6. yüzyıl belgesinin tüm örnekleri daha önce yalnızca Kıptice çevirilerde mevcuttu. Smith, bulunduğumuz şeyi fark ettiğimizde heyecanlandığımızı söylemek çok yetersiz kalır. James'in ilk vahyinin Yunanca parçalarının antik çağdan bu zamana hayatta kaldığından hiç şüphe etmedik. Gerekli bilimsel testleri de yaptıktan sonra gerçek tam önümüzdeydi, dedi. Yazılar Oxford Üniversitesi'ndeki Nag Hammadi kütüphanesinin bir parçasıydı ve 1945'te Mısır'da bulunan 13 Koptik Gnostik öğretisinde de aynen geçmekteydi. Gnostizm, milattan sonra 1. ve 2. yüzyılda Yahudi-Hristiyan ortak bir mistik hareket olarak başlamış, daha sonra evrilerek evrende bilimin açıklayamadığı olguları kendi öğreti ve yöntemleriyle açıklayan ezoterik bir yol haline almıştır. Bu bağlamda ne Hristiyanlar ne de Yahudiler tarafından kabul görmemekte, şiddetle reddedilmektedir. Vatikan tarafından yüzyıllardır deklare edilen Hristiyanlığın resmi kanunlarında James'in konumu M.Ö. 367'de İskenderiye Piskoposu Athanasius tarafından tanımlandığı gibi kabul edilmemektedir. Piskopos Athanasius, Hz. İsa ile James'in kardeş olduğunu beyan etmekteydi. Yeni bulunan yazmaların büyük bir bölümünde Hz. İsa'nın James'e öğrettikleri ve sık sık kardeşim dediği cennet ve gelecek olaylar hakkında, hatta James'in öleceği zaman da dahil olmak üzere konuştukları anlatılır. Hz. İsa ayrıca burada James'in biyolojik olarak onun kardeşi olduğunu belirtmektedir. Smith şöyle açıklıyor. Metin, Hz. İsa'nın hayatının ve vekilliğinin İncil'de açıklanmasını, Hz. İsa ile kardeşi James'in arasında gerçekleştiği ileri sürülen konuşmalara erişimimize ve Hz. İsa'nın ölümünden sonra James'in iyi bir öğretici olmasını sağlayan gizli öğretilere ulaşmamıza izin veriyor. Smith ayrıca yaptıkları keşfin Hristiyanların ana kanunlarının dışındaki metinlerin yasaklandıktan sonra bile okuyup öğrendiklerini bize gösteriyor diye açıkladı. Daha belirgin olarak Landau, Newsweek'e gönderdiği bir e-postada
Ayrıntılarıyla anlattığı üzere metin parçalarının ortaya çıkardığı şey Hz. İsa'nın James'i ikna ettiğini ve ona güvence vererek James'le ikisini şiddetli bir ölümün beklediğini ancak ölümün korkulacak bir şey olmadığını söylediği ve James'in ölüm anı geldiğinde nasıl davranacağını bilmesi gerektiğidir. Özellikle James öbür dünyaya kavuştuğunda Arkons yani başyargıçlar olarak adlandırılan düşman iblislerle karşı karşıya kalacağı ancak Hz. İsa'nın James'e bunları aşmaya ve savaşmaya yardımcı olacağı belirtilmektedir. Gnostikler için 7 başyargıç vardı ve bunlar kovulmadan evvel Demurge yani yaratıcı tanrının hizmetkarlarıydılar. Bu başyargıçların rolleri ise insan ırkının üstün tanrıya ulaşmasını önlemekti. Landau, James'in tüm ihtiyacının kardeşinin kendisine öğrettiği şifreleri hatırlamaktır. Böylece başyargıçların tutsaklıklarından maddi dünyayı koruyan şeytani varlıklardan kaçabilir diye ekledi. Bilim adamları çok sayıda aynı özellikte el yazması ve hecelere ayrılmış kelimeleri içeren parçaların kilise öğrencilerinin okuma ve yazmayı öğrenmelerine yardımcı olmak için bir öğretmen aracı olarak kullanıldığını da söylüyorlar. İslam kaynaklarına baktığımızda ise konuyla ilgili itilaf olduğunu görüyoruz. Bazı İslam alimleri Hz. Meryem'in daha sonra evlenmediğini savunurken bazıları da evlenip başka çocuklar yaptığını dile getiriyor. Araştırmam esnasında çok ilginizi çekeceğini düşündüğüm başka bir şey daha keşfettim. Tüm İslam kaynaklarında aslında gerçek İncil'de Peygamberimiz Hz. Muhammed'in müjdelendiğini ancak İncil tahrif edildiği için bu kısımların çıkartıldığı yahut değiştirildiği söylenmektedir. Tarif edilmiş Yuhanna İncil'inde bazı ayetlerde Peygamber Efendimiz'e açık atıflarda bulunan bazı pasajlara rastladım. Son derece ilginç olduğunu düşündüğüm bu pasajlar şu şekildedir. Eğer beni seviyorsanız emirlerimi tutarsınız. Ben de babaya yalvaracağım ve size başka bir tesellici, hakikat ruhunu verecektir. Ta ki daima sizinle beraber olsun. Onu dünya kabul etmez. Çünkü onu görmez ve bilmez. Siz onu bilirsiniz. Çünkü yanınızda duruyor ve içinizden olacaktır. Yanınızda dururken size bu şeyleri söyledim. Fakat benim adıma babanın göndereceği tesellici, Ruhul Kudüs, o size her şeyi öğretecek ve söylediğim her sözü hatırınıza getirecektir. Ve olduğu zaman iman edesiniz diye olmadan önce size şimdi söyledim. Artık sizinle çok şeyler konuşmayacağım. Çünkü bu dünyanın reisi geliyor. Ve bende onun hiçbir şeyi yoktur. Fakat dünya bilsin ki ben babayı severim ve baba bana nasıl emir verdiyse öyle ederim. Babadan size göndereceğim tesellici, babadan çıkan hakikat ruhu geldiği zaman benim için o şehadet edecektir. Ve size her şeyi başlangıçta söyledim. Çünkü sizinle beraberdim. Şimdi ise beni gönderene gidiyorum ve sizden kimse nereye gidiyorsun diye bana sormuyor. Fakat size bu şeyleri söylediğim için yüreğinizi keder doldurdu. Bununla beraber ben size hakikati söylüyorum. Benim gitmem sizin için hayırlıdır. Çünkü gitmezsem tesellici size gelmez. Fakat gidersem onu size gönderirim. Size söyleyecek daha çok şeyim var. Fakat şimdi dayanamazsınız. Fakat o hakikat ruhu gelince size her hakikate yol gösterecek ve gelecek şeyleri size bildirecektir. Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bana Instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz. Araştırmalarımızın gelişerek devam edebilmesi için videoyu Facebook, Twitter gibi sosyal ağlarda paylaşmayı, yeni videolarımızdan haberdar olup araştıran insanlar topluluğuna katılmak için Kült TV'ye abone olmayı unutmayın. Gelecek videoda görüşünceye kadar hoşça kalın araştıran insanlar.